Merhaba arkadaşlar. Bugün Akbank Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin analizini yapacağız. Biliyorsunuz ki ben burada yine hisse analizini yapıyorum. Ayrıntılarını veriyorum size. Tüm bilgileri verip değerlendirmeyi artık burada size bırakıyorum. Hani hisseyi buradan işte alın, satın gibi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu en baştan söyleyeyim. Ben şirketin hissenin analizini yapacağım. Ayrıntılarına gireceğim. Burada artık yorumlayıp karar verecek olan sizsiniz. Bunun için başka bir şey daha baştan söyleyeyim istiyorum. Ben şu anda BIST 100'deki hisseleri harf sırasına göre giderek yorumluyorum. Eğer yorumunu istediğiniz, analizini istediğiniz bir hisse olursa yorumlara yazarsanız öncelik veririm ona. Ancak şu anda dediğim gibi harf sırasına göre gidiyorum. Eğer merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka yazın arkadaşlar. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen başlayalım analizimize. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 4 kuruşluk satış yapılmış. Geçen yıl bu 11 kuruşmuş arkadaşlar. Yani yarı yarıdan fazla düşmüş. Stok yönetimine baktığımızda stok tutma süresi 1.4 günmüş. 0 güne düşmüş. Burada stok yönetimi daha verimli olarak gözüküyor. Alacak yönetimine baktığımızda daha yavaş tahsilat var. Alacaklar 101 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 1362 günde ödeniyor. Ortalama tahsilat süresi 61.4 gün uzamış arkadaşlar. Cari oran trendine baktığımızda pozitif. Cari oran 3.58. Geçen yıl bu oran 2.27'ymiş. Yani %58'lik bir likitte artışı var. Cari oran seviyesinde bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Bu yüzden de güçlü olarak görüyoruz. Likitte oran seviyesine baktığımız asit test oranı 3.58 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler rahatlıkla karşılanabiliyor. Yani burada likitte oranı güçlü. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %8.2'sini oluşturuyor. Bu oran geçen yıl 0.9 yani binde 9'muş. Varlıklar oranında nakit ağırlığında bir artış gerçekleşmiş. Bu yüzden nakit ağırlığına daha fazla diyoruz. Günlük ödemeler için likitte yeterli. Şirket ödemelerine ek nakit giriş olmazsa 7582 gün daha sürdürülebilecek durumda. Yani likiditesi gayet iyi durumda. Öz kaynak oranı çok güçlü. Kaynak dağılımı kaynaklar içerisinde öz kaynaklar %78 oranında, uzun vadeli yükümlülükler %18, kısa vadeli yükümlülükler ise %3 oranında gözüküyor. Öz kaynak trendine baktığınızda bir artış var. Burada ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %101 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda bir azalış var. Kaldıraç oranı 0.21. Geçen yıl bu oran 0.38'miş. Yani varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse edilebiliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede şirket borçlu bulunmakta. Net borç seviyesine baktığımızda 1 milyar 522 milyon TL net borcu var. FAVÖK'ün 3.66 katı olduğu için buna da net borç seviyesini yüksek diyoruz. FAVÖK'e kıyasla yüksek ancak kabul edilebilir düzeyde bir net borcu var. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda 744 milyon TL kısa vadeli borcu var. Öz kaynakların 10 binde 4 katı. Öz kaynaklara kıyasla normal seviyede bir kısa vadeli borcu var. Finansmanda borç kullanımına baktığımızda bir artış var. Burada satışların finansmanda geçen seneye göre daha fazla oranda kısa vadeli borç kullanılmış. Yani bu da finansman maliyetinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda bir azalış mevcut. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %8.2'ymiş. Bu yıl 2.8 seviyesine düşmüş. Neredeyse 1/4'e kadar düşmüş. Daha uzun vadeli rahat borç çevirim imkanı oluşabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda bir artış var. Kısa vadeli borçlar içindeki finansal borçların payı %81. Geçen sene %30 olan bir oran %81'e kadar yükselmiş. Tabii ki bu oranın yükselmesini, artmasını istemiyoruz. Karın finansal giderlerin karşılamasına gücüne baktığımızda kritik durumda. Faiz ve vergi öncesi kar finansal giderlerin 4 katı. Kar ile finansal giderler karşılanabilirse başa baş noktasına yakın. Faaliyet kar marjı %210, geçen yıl bu %822'ymiş. Net kar marjı ise %238 seviyesinde, bu da geçen yıl %347'ymiş. Yani hem faaliyet kar marjında hem de nakit kar marjında bir düşüş var. Faaliyet kar marjı neden azaldı diye bakarsak burada genel yönetim giderlerinin oransal olarak artmasını görüyoruz. Öz kaynak karlılığına baktığımızda negatif durumda, çünkü öz kaynak karlılığı %-2 ve geçen seneye göre bir azalış var. Geçen yıl bu %28'miş. Yani %30'luk bir azalış var. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağı 2 TL zarar elde etmiş. Yani kar elde etmediği gibi zarar elde etmiş. Negatif öz kaynak karlılığı şirket için olumsuz bir durumda olarak. Ayrıca öz sermaye karlılığı aktif karlılığından daha yüksek olduğu için borçtan da olumlu yararlandığı söylenebilir. Öz kaynak karlılığı neden azaldı bakarsak burada karlılık düşüşü, verimlilik kaybı gibi sebeplerden dolayı azaldığını görüyoruz. Aktif karlılığına baktığımızda bu negatif.
Aktif karlılığı ise faaliyet zararı sebebiyle negatif riskli bir durum olduğunu yansıtıyor. Geçen yıl bu %33'tü arkadaşlar. Ciro büyümesinde bir azalış var. Satışlar yıllık %23.4 oranında azalmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %56.3'lük bir ciro daralması görünüyor. Tabii ki bu da bir olumsuz bir durum. Fabrik büyümesine baktığımızda %26'lık bir azalış var. Net karda ise %47'lik bir azalış var. Yine olumsuz bir durum olarak görüyoruz. Duran varlıkların büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yıllık %74.6 olan duran varlık büyümesi ağırlıklı olarak finansman prensibine uygun şekilde uzun vadeli fonlar ve öz kaynaklarla gerçekleştiği görülüyor. Duran varlıklardaki en büyük payı yatırım amaçlı gayrimenkul kalemi oluşturuyor. Duran varlıkların içindeki payı %93 arkadaşlar. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda negatif, işletme ticari faaliyetlerinden 784 milyon nakit kaybı yaşamış. Ticari faaliyetlerin nakit kaybı yaratması da riskli bir durum oluşturabilir. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem karı zararı olarak gözüküyor. Burada 1 milyar 133 milyon TL. Faaliyetlerden en çok nakit çıkarılan kalem işletme sermayesindeki gerçekleşen değişimler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yetersiz olarak gözüküyor. İşletme faaliyetlerinden nakit elde edilemediği için faiz giderlerini karşılamak için daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyabilir. En büyük yatırım harcamasına baktığımızda maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları olarak gözüküyor. Serbest nakit akışına baktığımızda pozitif, işletme faaliyetleri ve yatırım harcamaları sonucunda elde edilen serbest nakit akış 1 milyar 481 milyon TL seviyesinde. Pozitif serbest nakit akışı borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler olarak gözüküyor. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda da negatif olarak gözüküyor. Akfen GEO'ya bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda paramız 895 TL'ye düşecekti. Yani hisse değerinde de bir düşüş var bir yıl içerisinde. Bu BIST %1146 TL olacaktı. Dolarda 1200 TL olacaktı. Mevduata yatırsaydık 1694 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 1993 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık da 1651 TL'miz olacaktı. Gördüğümüz gibi şu anda Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na yatıran bir kişi diğer tüm yatırım kalemlerine göre zarar etmiş durumda. Burada zaten bir %10'luk bir düşüş yaşamış hisse bir yılda. Ancak da bu enflasyon dışında bir enflasyonda ettiği zararı düşünürsek çok daha fazla bir zarar var. Yani buraya para yatıran kişi bir yıl içerisinde biraz parası pul olmuş diyebiliriz. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın fiyat kazancına baktığımızda -26 olarak gözüküyor. Gayrimenkul yatırım ortaklarının ortalaması 9.81 iken mali kuruluşların ortalaması 11.49. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Akfen Gayrimenkul Yatırım'ın 0.37, gayrimenkul yatırım ortakları yani üst segmentinin 0.79, mali kuruluşların ise yani sektörün ortalaması 1.37 arkadaşlar. Zaten burada birin altında olması bizim için güzel bir şey. Çünkü yani şirket şu an tüm mal varlığını satsa piyasa değerinden daha fazla para kazanıyor. Neredeyse 3 katı kadar para kazanıyor. Ve sektör ortalamasının altında kalması da çok daha altında kalmış sektör ortalamalarının bu da hisse fiyatının ucuz kaldığını gösterir bize. PEG rasyosuna baktığımızda biliyorsunuz daha önceki PEG rasyosunun ne olduğunu anlattığım videomu izlediyseniz birin altında olması gerektiğini duymuşsunuzdur benden. PEG rasyosu 0.59 birin altında olması güzel. Ancak sektör ortalamaları 0.1 ve 0.15 olduğu için sektör ortalamalarının üzerinde gözüküyor. Birin altında kalması güzel ancak sektör ortalamalarının çok üzerinde gibi gözüküyor. Hisse başına kâra baktığımızda 8 kuruşluk bir zarar olduğunu görüyoruz her hisse başına. Gayrimenkul yatırım ortaklığı yani üst segmentte 3.42, mali kuruluşlarda ise 2.94 olduğunu görüyoruz. Hissemizin fiyatı 1.96 TL. Hisse başına kar az önce söylediğim gibi 10 kuruş zarar var. Piyasa değeri 7.6 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 3.9 milyar TL. Net borcu 1.5 milyar TL. Firma değeri de piyasa değeri artı net borç olduğu için 9.2 milyar TL'lik de bir firma değeri var. Temettü bilgilerine baktığımızda son temettü tarihine bakıyoruz açıklamadı. Çünkü daha önce temettü vermemiş bir firma. Bu şekilde arkadaşlar bedelsiz sermaye potansiyeline baktığımızda da %427 olarak gözüküyor. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı analizimiz bu kadar arkadaşlar. En başta da söylediğim gibi ben buradaki bilgileri verdim size. Karar artık tamamen size kalmış. Faydalı olursa takip et, yorum yaparsanız ve bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. İyi günler arkadaşlar.